Ya Yusuf bana geçen bir tane anime önermişti. Ben daha hiç anime izlemedim şimdiye kadar. Dedim bir kere başlayayım boş vaktimde varken. Bahsettiği Doro diye bir çizgi film. Ta 1960'lar. Dororo muydu? Dororo. Aynen Dororo. 1960'larda ilk çizgi romanını çıkarmışlar. Daha sonra onu çizgi filme dökmüşler. Bir de en son bir 2019 yapımı var. Onu izledim. Bayağı yani bir sürükleyici hikaye, 27 bölüme ayırmışlar. Hikayede şey üstüne. İşte bir çocuk doğuyor. Daha doğrusu bir kral bir erkek evlat istiyor. Daha bir doğrusu türlü olmuyor. derebeyi diyelim. Derebeyli. Bir bölgenin derebeyi. Çok kurak bir bölge. Sürekli savaşlar var, açlık, sefalet falan. Gidiyor işte 12 şeytan mağarası diye bir yer var. Gidiyor şeytanlarla anlaşma yapıyor. İşte diyor ki bu diyor sefaleti işte savaşları falan durdur. Topraklarımıza bereket getirin. İşte benden ne istiyorsanız alın diyor. Sonra aynı gün çocuğu doğuyor. Çocuğu doğuyor canlı bir şekilde ama böyle işte gözleri yok, kulakları yok, işte ağzı yok, derisi yok yüzünde, bacakları yok, kolları yok falan böyle o şekilde doğuyor. Annesi böyle son anda bir dua ediyor falan. Öyle yaşama tutunuyor yani. Hiçbir şekilde duyu organı falan hissetmiyor. Artık öldü gözüyle bakıyorlar ve bir tane dereye atıyorlar. Böyle hani klasik sepetle bırakıyorlar. Hazreti Musa'yı bıraktığı gibi. Aynen. İşte sonra o çocuğu bir tane kukla ustası buluyor. İşte o çocuğu bir şekilde büyütüyor. Ona işte yalandan takma kol yapıyor, bacak yapıyor, kulak yapıyor, maske veriyor bir tane falan. Normal insana benziyor gibi. Ama sadece şöyle bir durum var. Çocuk ruhları görebiliyor gözüyle. Gönül gözü yani. Yani mesela normal insanları beyaz görüyor. İşte tehlikeleri sarı görüyor. İşte tehlikeli şeytanları kırmızı görüyor atıyorum. İşte yaprak görüyor, yeşil bir ruhu var böyle. Japonlar da hani ruha inanıyorlar. Mesela ruhları görebiliyor. İşte bu şekil ondan geri alınan parçaların yani bedeninin peşine düşüyor. İşte mesela bir tanesini öldürüyor 12 şeytandan birini öldürüyor. İşte kulakları yerine geliyor. Duyabiliyor artık falan işte. Yavaş yavaş bedenini alma hikayesi. Ve işte bu çocuk mesela öldü diye bırakıldıktan sonra tam bir sene sonra bir kardeşi daha doğuyor. İşte o da erkek. İşte bu ama prensler gibi böyle çok üstüne düşülerek falan büyüyor. İşte ama annesi hiç sevmiyor. Annesi hep öteki çocukta. Bir yerde böyle çakışıyorlar tabii ki. Birbirini devirmeye falan çalışıyorlar. Güzel, ben çok güzel bir anime. Son 5 sene içerisinde izlediğim en iyi animelerden. Mesela animelerde benim beğenmediğim şey şu. Genellikle animelerin senaryosu güzel oluyor. Evet. Mesela böyle anlattığında gidelim izleyelim düşüncesiyle ayrılıyoruz konuşmanın sonunda. Evet. Ama işlenişte sıkıntı var. Çok ciddi giden bir sahnede özellikle Japonca'da çok büyük bir sıkıntı var. Evet. Tepkiler ciddi olmuyor. Komik. Oho. O gibi tepki var değişiyor mesela. işte ya o Bu animesinden tepki animesine. ciddi değil. Animesine değişmiyor. Japonca sabit. Şimdi özellikle yani dublajlar daha iyi. İngilizce dublaj olunca çok karizmatik bir çizgi film diye izlerken Japonca orijinal halinde çok komik olabiliyor. Ki hatta Japon kültürüne yönelik yapılmış şemalandırmada bazı böyle çizgi film çok güzel, filmi çok güzel, çizgisi çok güzel ama böyle garip şekilli tepkiler olabiliyor. Şimdi tam anlatamadım. Onlar Japonlarda var ama ya. Tek animelerde değil. Hocam var işte. Tepkileri var zaten. Ama bu işte Onlara has bir şey. biz izleyeceğimiz zaman Mari onlar falan bas. böyle çıkabiliyor direkt. İşte onlar da güzel. Ama ben izlerken hoşlanmıyorum mesela. Hiç hoşuma gitmiyor. Ben mesela Death Note'u bitirmiştim. Hatırlarsın. Bunu da söylemiştim size. Bitirdim baştan sona. Dizi güzel. Yani çizgi film gerçekten güzel. Belli bölümleri haricinde. Ama o Japonca'ya bir türlü ısınamadım mesela ben onu izlerken. Evet. Sonrasında ben onun İngilizce dublajını buldum. Birinci bölümünü İngilizce dublajlı izledim tekrardan. Bambaşka bir şey izledim gibi oldu. O kadar olağanüstü geldi ki zaten güzeldi. Ya alışmayana kötü biraz. Aslında alışana Bilmiyorum. alışınca çok normal geliyor. Hatta sevmeye başlıyorsun. Japonca'yı da merakın varsa. Ya mesela ben Rurouni Kenshin'i Türkçe izlemiştim çocukken. İngilizce izlemiştim belli bir dönem. Sonra bütün bölümlerini izleyeyim diye araştırdım, buldum. Buldum Japonca buldum, altyazılı buldum.
Şimdi öyle olunca gerçekten çok kendimi zorlayarak izledim. Ki hani 70 küsur bölüm boyunca bu böyle devam etti. Sürekli çünkü Japonca ile mücadele etmem gerekti. Ya hiç yani böyle Almanca şey denilir ya bazen sert kaba dil gibi. Ya şimdi, Japonca çok farklı bir dil. şimdi şöyle bir şey var. İngilizce dublaj olarak daha iyi ama bizim mesela atıyorum Şire'ye yaptığımızda, Asterix'e, Obelix'e yaptığımızda böyle kendimize az şeyler koyuyoruz ya. Mesela onlar da Japonca yapıyor. Yani tam anlamı aslında İngilizce dublajda olmuyor. Tam böyle ne anlatmak istediği falan. Rastgele bir şey söyleyebiliyor orada. Aslında çok farklı bir anlam var. Tabi dilin değişmesi bir de kültürün de şey değişiyor. Direkt. Ama mesela bazı animeler var. Gerçekten İngilizcesi daha iyi yani. Afro Samurai var mesela. Japoncası var mı bilmiyorum ama İngilizcesi Samuel L. Jackson falan seslendiriyor. Bayağı iyi yapım yani. Yani İngilizcesi çok iyi. Ki o eski vakitlerde Türk dublajları çok iyiydi. Şalay. Ya şu an yalan söylemeyeyim hiçbir çizgi filmin çevirisini takip etmiyorum da o dönem Fox Kids'teki çizgi filmler olsun veya Rurouni Kenshin, Tsubasa gibi çevrilmiş animeler olsun. Evet. Hepsinin Çılgın Korsan Jack. Şeyleri mi? Çılgın Korsan Jack mesela. Yani, Andy Larkin de aynı şekilde. Çok iyi dublaj sanatçı. Hani Evet. Louis'inden şeyini mesela Louis de şeyi de çok benzetmişler. Yani karakterlerin gerçekte de olan karakterler ya. Onun dilindeki değişmeleri falan vesaire de çok güzel yansıtmışlar yani. Evet. O Türkçe dublajın o zamanlar iyiydi. Şu an bilmiyorum. İyi hala da şu an çizgi filmler kötü. Yeni çıkan çizgi filmler kötü. Ya da mesela Sünger Bob aynı çizgisi belli bir senedir ama seslendirmecileri değişmiş. Yani şu an çok kötü, hiç çekilir gibi değil yani. Türk dublaj artık kime seslendiriyorlarsa Demek ki gerçekten çok hakikaten kötü. olsan dediği gibi bozuldu o zaman. Yani Evet. aslında belli başlı adamlar hala var yani dublaj sanatçıları. Ya da biz öncekine alıştığımız için mi güzel gelmiyor? Muhtemelen öncekiler şey yapmıştı. Bir 30 sene boyunca bütün Yaptılar. çizgi filmler, bütün filmleri böyle seslendirme yapan. Yani Şirinleri mesela ne zamandan beri izliyoruz? 3 yaşından beri, 4 yaşından beri. Küçükken beri. Yani o Ailemizin onlarca yıl. izlediği bir şey yani. Çocuk. Annem seviyor. Kesinlikle. Kendi, Heidi falan bunlar da biz yokken vardı herhalde. Vardır. Evet. Bizde Şey ama o kadar sınırlı da değil. Hani yine uzun soluklu şeyler söyledikleriniz. Mesela ama 402 nolu sınıfın çocuklarında bir dublaj değişimi oluyordu. İşte Evet. Evet. Jesse'nin falan yok pardon bir Jesse'nin sesi değişmiyordu. Diğerlerinin sesi değişiyordu falan. Mesela o da çok çirkin geliyordu bana ama acaba öncekilere alıştığımız için O kesin zaten. Evet o O alıştı. şeyde Ya olmuştu. Bir de sonuçta bu adamlar işçi sayılır yani dublaj sanatçısı. Bir şekilde anlaşamıyor. 40. bölümden sonra hadi beyler istifa ediyoruz diye hepsi birden gidebiliyor. Ha, yani. evet o var. Kanal ilk kuruş para veriyor sonuçta. Adam da istifa ediyor. Sizden uğraş. Simpsons'ta yıllarca aynı kişilere tutmak adına yüksek maaşlar veriliyordu. Çünkü o da değerli. Yani çizgi filmde şöyle bir anlayış gelişiyor. Oyuncu değiştirmediğimiz için ses sanatçısı değişse ne olur? Evet. Bence böyle bir şey yok. Direkt dokusu değişiyor her şeyin. Mesela en beğenmediğim, film dizi olarak beğenmeme rağmen çevre olarak beğenmediğim şey Harry Potter. Mesela Harry Potter'ın ilk filminde Hermione seslendiren kız ikinci filmde Harry'i seslendiriyor. Büyük Gerçekten. rezalet. Çok büyük rezalet. Yani bir dakika bu gerçek mi? gerçek de gerçek. Nasıl gerçek olabilir evet. bu ya? İzlersen zaten sesler aynı. Anlıyorsun Türkçe dublajda. 3'te Dumbledore oluyor. Giriyor böyle. Yani gerçekten büyük sıkıntı. Orada o şeyin değerini anlıyorsun. O seslendirici kişiler çok önemli. Mesela Jason Statham. Onu hep aynı adam seslendiriyor. Türkçe dublajlarda o ses o adama gidiyor. Yani çekeceğini seslendiren adamı Jason Statham'a veremezsin. Onu Marvel'da iyi yapıyorlar. Yo Yeşilçam'da da var. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Cüneyt Arkın'ın mesela atıyorum 300 filmini falan aynı adam seslendiriyor Gerçi falan doğru. mesela. Polat. Polat. Yani Polat Alemdar dediğimiz karakter oluşturan sesidir. O adamın değiştiğini düşünsene. Polat değişsin o kadar önemli değil. Ama Polat'ın sesi değişsin çok büyük sıkıntı. Ya o dizide kendi sesini kullanan var mı acaba? İlk sezonu mesela şey yapıyorum. Aslında çoğu mesela dublaj sanatçısı. Memati abi. Yok Çakır. Memati değil mesela. İstemi Betil mesela büyük dublaj sanatçısı ya da o yanındaki tayfa. Aa, Konsey onlar Konsey. hariç mesela Konseydekiler çok büyük oyuncular. tabii Abdüley işte Memati bilmiyorum Polat. Memati Hayır, kendisi. Abdüley kendisi kullanmıyor. Kendi sesini kullanıyor Polat bilmiyorum. kendi sesini kullanmıyor. Sonra girenler zaten Cahit Mahit hikaye. Onları bilmiyorum. Abdüley ilk geldiği bölümde dublaj yapılmıyor Abdüley'e. Evet abi çok komik ya.
Sigara var mı? O, hatırlıyor musunuz onu? İnanılmaz bir sesi var ya. Ona zaten gerekiyordu yani. Abi Erhan'ın ve ileriki bölümlerde büyük bir kavga edip gitti o sanatçısı. Böyle birkaç bölüm kendi sesiyle konuştuğu yerler var. Evet. Çok kadar kötü. Böyle boğuk bir sesi var. O kadar kötü ki. Buradan da hani ses sanatçılarının ne kadar önemli olduğu gözüküyor. Evet, evet, tabii canım. Ama çizgi filmlerde bunun bu değeri verilmiyor işte. Maalesef. O da ama çizgi filmin kalitesini anı düşürüyor. Ya öyle. Çünkü izlediğimiz bir dizi veya filmdeki bir baş oyuncusunun Ya bir de çıkması şey diyorlar yani kim takar çizgi film şikayet mi gelecek? Ya küçük hayranlarımızdan şikayet mektupları mı geliyor? Öyle bir şey yok. Ya, Mesela Zaten izleniyordu yani. Fox Kids zamanında sanki şöyle bir kaygı varmış gibiydi. Aldığımız her çizgi film çocuklara bir şey katsın. Ama özellik olarak, ama hissiyat olarak, ama hayal gücü olarak Evet. çocukları ileri götürsün. Sonraki jenerasyonlar için çıkarılan çizgi filmler, hatta direkt çizgi film kanallarındaki bütün çizgi filmler ne ödüğü belirsiz, niye yapıldığı belirli olmayan, kimseye bir şey katmayan çizgi filmler Ama gibi o geldi dönemin çizgi filmleri genellikle çok iyi. Ya Fox Kids çok iyi. Diğer böyle o diğer kanallardaki çizgi filmler de çok iyi yani. O Heidi Aslında falan. hepsi çok iyi o bir döneme kadar çok iyiler yani. Sonradan bozuluyor. Yani Dünyada yani çizgi değişiyor, animasyon çizgisi değişiyor, başka şeyler oluyor. Çizgi filmler konu işte içerik olarak daha kötüleşti, çizgi olarak böyle daha güzelleşti gibi de güzelleşmedi gibi de böyle nasıl diyeyim daha çocuksu o bir hal aldı böyle. oyuncaklaştı mı diyelim. Daha Bir civciv. senaryo kaygısı kalmadı. Tabii yani bir şey koyalım hani böyle animatik bir şeyler olsun. Animasyonu güzel olsun. Hmm. İşte böyle daha mekanik olsun. Ne koyarsak koyalım izlenir şeyi var. Yani. Mesela yararlılık anlamında Oğuzhan'ın dediğini destekleyici direkt 2-3 tane çizgi film Ya de ben mesela söyleyebiliriz. hatırlıyorum Kanal D'de sabah erkenden, çok erkenden çizgi film oluyordu işte. Vitaminleri, mineralleri, mikropları, işte meslekleri öğretiyordu. Kanal D değil o Fox Kids'ti. Neden, ne için ailesi? Neden niçin? Ha, Fox onu Kids'te diyeceğim. miydi? Neden ayrı? Neden Evet. ailesi? Hayır, Aynen. Kanal D'de de vardı bir dönem o. Evet evet. Orada yayınlanıyor muydu? Dublajlı Ben yayınlanıyordu. Fox Kids'te Farklı bir biliyordum. dublajı vardı orada. Vallahi. He. Mesela muhteşem. Çok Ben iyiydi mesela. çok küçük yaşta Tamam. kameraların, televizyonların nasıl çalıştığını, işte insanlar hastalandığı zaman neler olur, aslında Evet, ateşlenmenin Evet, iyileşme evet. süreci olduğunu, daha okula gitmeden bunları biliyorduk. Şey mesela. gibi ya icatlar ya da mesela Ha. basketbol nasıl ortaya çıkmış, Mesela. futbol nasıl ortaya çıkmış. Böyle şeyler öğretiyordu ya. Tarihte gidiyordu. Mesela Galile'nin bir bölümü vardı. Hı hı. İşte kafası kesilmeden önce kiliseye karşı geldi falan mesela diye anlatılıyordu. Çok iyiydi ya. O dönem böyle bir yararlılık olayı vardı. Senaryo bağlamında da çok güzel bir konu o da. Şöyle, mesela çizgi filmler benim gözümde ikiye ayrılıyordu bu bağlamda. Bir X-Men, Spider-Man gibi süre gelen çizgi filmler. Yani bir macera şeyi. Tamam her bölümde farklı bir şey oluyor ama onun sonradan bir akışı oluyor. Özellikle Spider-Man'in 2. sezonunda baktığında işte ne bileyim o işte Kara Doluğun falan geldiği zamanlarda Hı hı. bir çizgiden devam ediyor. Yani her bölüm yeni bir olay gibidense o şeyi devam ettiriyorlardı. Böyle bir durum vardı. İkincisi de mesela Çılgın Korsan Jack gibi mizah dolu. O yüzden her bölüm farklı bir olay olması saçma değil. Yani zaten ortada bir senaryo olmasına gerek yok. O mizah gerçekten atıyorum onu izleyenler 10 yaşında mı 12 yaşında mı maksimum. Onun üstüne Evet. hitap eden mizah seviyeleriydi Evet. gerçekten. Kene mesela. Kene'yi biz küçükken anlamıyormuşuz ki. Biri. Şu anda izleyince Evet, yeni apayrı bir Kene çizgi cidden film. bayağı yani. iyiymiş. Ben de Tamamen sonradan siyasi izledim. gönderi ya. Çok acayip. Siyasi ve bütün süper kahraman algısı, figürleri, o ne bileyim insanların ona karşı tavırı. Yani mesela süper Bir kahramanlara Deadpool karşı gibi tavır. aslında. Evet, onunla Deadpool'a bir benziyor. parodi. Kene bir parodi Amerikan aslında. hizmetçisi. Aynen. Abi Sünger Bob'ta da aslında çok fazla var. Sonradan izleyen için söylüyorum. Çok gönderme işte ne bileyim atıfta bulunmalar falan. Sonradan öğreniyorsun. Sonradan ulan ne diyor lan? Hatta böyle cinsel gönderme bile var. Doğrudur. Direkt böyle. Var zaten evet. var. Ya. Bir bölümde mesela Sünger Bob işte televizyonun karşısında böyle konsantre olmuş izliyor tamam mı? Biliyorum. Kumanda elinde böyle televizyonda sünger ve sağa sola şey yapıyor sonra o şey var ya Salyangoz. salyangoz giriyor böyle sessiz geri diyor kanalı değiştiriyor. Ya, en büyük avantajı da o. Mesela izlediğimiz o çizgi filmler aynı zamanda bir kültürü yansıtıyor. Mesela 402 No Sınıf
Yani bütün Bence millet... birinin sınıfı. Evet, birinin sınıfı. O bile olabilir yani. Net yani adam sınıfını yansıtmış. Kesinlikle bütün milletlerden insanı koymuş oraya. Evet. Biri Polonya'dan gelmiş. Biri belli ki Afro-Amerikan. İşte hatta bazen kıyafetine yansımış yöresel içerikler var. Kimi işte Britanya kökenli, kimi ne bileyim işte Çinli. Bunların hepsini oraya toplamış. Tipik aslında bir Amerikan ilkokulu. Hatta sadece şey de değil. Irk olarak da değil. Kimi mesela Arthur hani zengin kesimi yansıtıyor. Aynen tüccar kafalı insan. Jesse mesela normal bir ailenin orta sınıf bir ailenin çocuğunu yansıtıyor. Aynen. Her şeyin bir şeyi var yani. Evet. Sınıftaki Yansıması. roller. Yani mesela ben gerçek hayatta karşılaşabileceğim olaylar hakkında daha kolay empati kurabiliyorum. Yani mesela biri birine aşık oluyor veya biri birine bir şekilde şaka yapıyor. Ben hani bunu o karakteri kendimle özdeşleştirebiliyorum. Çünkü zaten direkt bir insan tepkisi alıyorum bundan. Yani direkt belli bir insan tepkisini alıyorum. Başına bir iş geliyor, onun adına utanıyorum vesaire. Bunların hepsi onlarda vardı. Bu biraz bizim çağın da özelliklerinden biri olabilir. Yani biraz daha sosyalleşme, yani insanları artık daha fazla, dünyayı daha fazla açan bir işlevi de var bunun. Mesela bu Amerikan kültürü. Bir de mesela Heidi'yi düşün. Mesela Heidi çizgilerine bakıyorsun. İşte çizgi filmin geçtiği çevreye bakıyorsun. İşte İsviçre'nin Alpler, oradaki dolu. yaşam tarzı, yani huzur. Yani şimdi birine sorsan İsviçre deyince aklına belki huzur gelir, yeşillik, dağlar. Belki oluşan O şeyi yansıtıyor. Bir sürü şeyde var. Ya Çılgın Korsan Jack'te bile ya bir denizci deyince aklına gelen yani bir korsan tiplemesini bir şekilde mizahla anlatmış. Bir şekilde orada bir mücadele var ve sen onu arkadaş olarak belliyorsun ve bunu yansıtıyorsun. Ama şimdiki nesille yani bu Z kuşağı deniyor herhalde artık. 2000'lerden sonra o maddi yapı yani dünyada bir karşılığı olan bir şey yok. Olmasına da gerek yok gibi. Yani şey inanılmaz artmış. Yani gerçeklik artık şu anki çocuklara muhtemelen yetmiyor. Yani bir Adventure Time diye bir ya da yetmesin isteniyor. yetmesini isteniyor da olabilir ama zaten bunlar internet çağının içine doğmuşlar ve zaten herhangi bir materyal elinin altında. Yani biz bir bilgi öğrenirken eskiden büyüklerimize sorardık, ansiklopediye bakardık ya, interneti biz biraz daha sonra yakaladık. Tabii canım. Biz Hatta- çocukken geldi herhalde. Çocukken gel. Yani Wikipedia o zaman güvenilir bir kaynak değildi vesaire. Şimdi gerçeklikten ziyade yani gerçeküstü bir talep var çocuklardan. Adventure Time diye bir çizgi film var mesela. Yani böyle zaman zaman şizofrenik, zaman zaman gerçek dışı böyle. O bir çocuğun galiba komadayken gördüğü Evet, rüyanın filmleştirilmesi. değil mi? aynen. Biraz daha fantastik bir hava var mesela. Yani orada bir dünyadaki herhangi bir şey yansıtmaya gerek yok. Çünkü zaten benim elimin altında Google Earth var. Ve ben dünyadaki her yere anında ulaşabilirim. Ama orada şu anki nesil şey gibi, internetin içine doğmuş. Nasıl ki anne karnındaki bir bebek mesela plasenta ile beslenir. Evet. Anne karnındaki bebek hiç acıkmaz. Değil mi? Yanlış mı biliyorum? Acıkır. Yani acıkmasına Şey yapsa böyle. Acıkır deyip ciddi bir şekilde kan kısa falan böyle. Acıkır.